Selamlar EFC 26'ya hoş geldiniz efendim. Bugün oyun EFC 26 çıktı. Gece 2'de yani Cuma'nın sabahında çıktı efendim ve ben de sizlerle birlikte incelemiş olacağım oyunu. Hep beraber göreceğiz. EFC 26 zaten 26 Eylül yani bugün Cuma günü artık komple her yere çıktı. Öyle Ultimate Edition'mış, Standard Edition'mış diye bir şey yok. Direkt artık çıktı oyun ve oyunu beraber sizlerle birlikte olabildiğince inceleyeceğim. Zaten Ultimate Edition alanlar sonrasında daha önceden yakın olanlar az çok onlardan görmüşsünüzdür zaten olayları. Ben de yine incelemiş olacağım sizlerle beraber. Şöyle hemen ana menüye geldiğimizde arkada videolar var gördüğünüz üzere. Artık videolu şeklinde daha iyi olmuş. Önceki 24'te böyle koşuyorlardı sadece bir top üzerinde. 25'te şey var ya, sadece resim vardı bildiğim kadarıyla. Çok böyle şey yoktu. 26'da yine bu şekilde bir animasyonlu şekilde videolu şeklinde olmuş. Daha güzel olmuş en azından. Menüyü daha böyle canlı tutmuş. Bunun dışında bunları görünce aklıma şey geldi. PES'in o zamanki zamanlarda PES 12, PES 13 zamanlarında arkada böyle menüsünde böyle animasyonlar oluyordu. O şekilde bir mazi canlandı gözümün önünde. Evet. Eğer menüde böyle dursanız da direkt menü kayboluyor gördüğünüz üzere. Arkada animasyonu seyretmiş oluyorsunuz. Animasyonlar değişiyor, duruyor. Hemen hızlıca size oyunu şöyle kaba taslak göstermek istiyorum. Ayarlara gelip hemen ayarları da size de göstermek istiyorum. Ayarlara burada pek değişiklik görmedim açık konuşmak gerekirse. Zaten çok da ince detayına giren birisi değilim. Bu yüzden burada pek bir şey yapmadım. Yeni bir şey de geldi mi bilmiyorum. Çok dikkat etmedim. Maça baktığımda ben aslında dünya klasında oynuyorum. Profesyonelde de bazen dünya klası aşırı böyle şey oluyor. Bazen profesyonel çekiyorum ama dünya klasında genellikle oynuyorum. Çabuk maç var mıydı bilmiyorum. Çabuk maç varmış bu arada açık diye. Sanırım yoktu çabuk maç diye bir şey. Oyuncu temelli zorluğu kapalı bende. Çünkü bunu biliyorum. Açtığımda çok daha aşırı zor oluyor. O yüzden bana göre değil. Stadyumlar falan vesaire. Zaten burada da yine bir değişiklik yok. Oyun türü ayarlarına geldiğimizde de bu yıl 2 tane vardı biliyorsunuz. Bir tanesi özgün, bir tanesi de rekabetçi diye. Özgün daha çok gerçek futbol maçının temposuna göre daha yavaştı. Ve rekabetçi de bildiğimiz Ultimate Team'de hızlı olan bir oyun modu. Ben özgüne çekiyorum. Burada özgün dediğimde de hava rüzgar etkilerini burada ayarlayabiliyorsunuz. Kapalı, düşük, orta, işte hava koşulu etkisini kapatıp açabiliyorsunuz. Bu 25'te de vardı. 25'te isimleri değişik tabii ki de. Şu şekilde eğer özel alırsak da zaten göstermiş oluyor. Bu sefer daha mı fazla ne? Bilmiyorum, daha bir fazla sanki ayar, özel çekilme ayarları. Oradaki şeyler daha çok fazlalaşmış gibi geldi, bilmiyorum. Burada da işte bilgisayarın oynama şey var. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Özele, dinamiğe, taktiksele çekebiliyorsunuz. Özel diye dursun. Kamerası var. UT rekabetçi kamera etkinmiş. Tek oyunculu kamera taktikseldeymiş. Taktiksel. Ben çok böyle hani kamerayı oynayan birisi değilim. O yüzden çok da şey değil. Benim için önemli değil. Ama değiştiririm ileride diye düşünüyorum. Özel kamera ayarı varmış. Bu herhalde şey mi? Hani insanlar maçlarda daha iyi şey yapsın diye rengi mesela beyazlaştırıyorsunuz rengi. Sonrasında da işte renklerini ayarlıyorsunuz. Karşı rakibin mesela kırmızı olsun oyuncuların şeyi. Sizde beyaz olun veya sarı olun falan. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz renkleri. Sanırım bu o. Onu da kullanmam. Ben öyle çok Ultimate Team şeyi değilim. Kendi çapımda bir Rush oynuyorum. Bir de ekstra olarak neydi onun adı? Squad Battles falan oynuyorum ya da şey de çok oynamıyorum. Foot Draft'ı da pek oynamıyorum. Oynarsam da bilgisayara karşı oynuyorum. Çok online sevmiyorum. O yüzden benim için çok önemli değil. Burayı da size göstereyim görsel olarak. İlla vardır bazıları
değişmiş sanırım. Bazı küçük birkaç tane şey gelmiş diye gördüğüm gibi, bilmiyorum. Ana menü videosu mesela açıp kapatabiliyor musunuz burada? Mesela gördüğünüz üzere şöyle göstermiş olayım. Seslere geldiğimizde de sesler de bu şekilde gördüğünüz üzere, ben tabii ki de arkadaki müzik sesini kapatıyorum. Türkçe geldi bu arada tabii ki de. Türkçeyi de hemen seçtik. Sağ spikeri açık. Özkan Öztürk ile Ertem Şener anlatıyor biliyorsunuz. Maç anlatım sesini fullledim. Stadyum çevresini de fullledim. Kritik yorumu devre dışı bırak diye var. Oyun sırasında tüm kritik yorumları devre dışı bırakır. Ben bunu kapattım. Açsam devre dışı bırakacak. Bakalım ne olacak bilmiyorum. O yüzden bir şey yapacağım. Rush'da İngilizce anlatıyor Rush'ı. Orada Türkçe geçilmemiş. Ben Rush'ı da Türkçe anlatırlar diye düşünmüştüm ama geçilmemiş. Kurallarımız var. Zaten erişebilirlik. Burada da renk körlüğü vesaire. Ha bakın burada yüksek kontrast modu buradaymış. Açıp hani şu rengi bahsettim. O demek ki başka bir şeymiş. Demin bahsettiğim. Yüksek kontrast modunu açarsanız şayet dediğim gibi Ultimate Team'de daha böyle öne geçmek için insanlar bu tür şeyler yapıyor. Oyuna da getirilmiş. Ben tabii ki de yapmayacağım demiştim. Bu arada her şeyi buradan da yine düzeltebiliyoruz. Görüntüler bu şekilde. Tam kare hızımız. Ben böyle açtım ve grafikte de ultra grafik seçtim. Hareket bulanıklığını açtım. Bunu kapatabilirdim aslında ama açtım. Bu şekilde size ayarları göstermek istedim. Zaten kontrol ayarları aynı. Hemen ilk önce şöyle gideceğim. Bizim kulüplerin burada güçlerini göstereceğim. Hemen şöyle baştan başlayalım. Alanyaspor gördüğünüz gibi 3 yıldız. Antalya 3 yıldız. Başakşehir 3,5 yıldız. Beşiktaş 4 yıldız. Eyüpspor 3 yıldız. Fenerbahçe 4,5 yıldız. Galatasaray'da 4,5 yıldız. Gaziantep Futbol Kulübü 3 yıldız. Gençler Birliği de 3 yıldız. Göztepe 2,5 yıldız. Göztepe biraz daha 3 yıldıza gelebilirmiş aslında. Bu yıl fena değiller. İyi oynuyorlar. Alanyaspor'la Göztepe bayağı iyiler. Ligde iyi başladılar lige. Fatih Karagümrük o da 2,5 yıldız. Kasımpaşa'da 2,5 yıldız. Kayserispor 3 yıldız. Kocaelispor 3 yıldız. Konyaspor 2,5 yıldız. Samsun 3,5 yıldız. Aynen. Trabzonspor'da 3,5 yıldız. Çaykur Rizespor'da burada yine 3,5 yıldız şeklinde görmüş olduk efendim. İleride acaba Trendyol Süper Lig, hani Türkiye'ye bir şeyler geliyor ya, ileride acaba Trendyol 1. Ligi de görebilir miyiz? Alt ligimizi görebilir miyiz bilmiyorum. İleride belki gelebilir diye düşünüyorum böyle devam ederse. Hemen uluslararası erkeklere geldiğimizde de Türkiye milli takımımız gene yok. Bu herhalde federasyonla anlaşmıyor herhalde. İyi. O kadar hani Türkiye'ye şeyler yapılıyor ama federasyonla anlaşılmaması ilginç. Bu arada gitgide sanki uluslararası takımlarda gitgide azalıyor gibi geliyor. Eski FIFA'lara baktığınızda ne kadar çok giderdim bir sürü takım olurdu. Şimdi gördüğünüz gibi çok az takım var uluslararası. Diğerleriyle de anlaşamıyor herhalde artık federasyonlarla da oyun. Öyle düşünüyorum. Tek bizimle değil, diğerleri de anlaşamıyor sanırım. Hemen çıkalım sizlere. Yine bir göstereyim efendim. Hemen teknik direktör kariyerinde canlı ve orijinal gelmiş. Canlı biliyorsunuz, canlı noktalar oluyor. Canlı başlangıç noktaları. O takım hangi ligin haftasındaysa ve kaç puanı varsa o şekilde o anda başlayabiliyordunuz veya ondan önceki ikinci haftası, üçüncü haftası, işte mesela 5. haftaları, 4. 3. 2. haftaları, 1. haftaları da gidebiliyordunuz. Canlı ve orijinal şeklinde. Canlıya tıkladığımızda şu dikkatimi çekti. Bu sefer Süper Lig'de mevcut. Hemen gerçek teknik direktör diyelim ve gerçek teknik direktörleri de gösterelim bizimkilere. Okan Buruk hiç alakası yok ama benzetmeye çalışmışlar. Tedesco da benzemiyor. Bildiğim Sergen Yalçın'ı da garip yapmışlar. Hani andırıyor mu desem, andırmıyor mu desem biraz tuhaf. Fatih Tekke biraz benzetmeye çalışmışlar. Emre Belezoğlu'nu daha önceden oyunu alıyorlardı aslında. O yüzü yine alıp koyabilirlerdi. Niye yapmadı bilmiyorum. Samsunspor'un hocası daha çok benziyor bu arada. Konyaspor. Selçuk İnan'ın yüzü var mıydı ya? Vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam FIFA'larda. Onu da koyabilirlerdi. Daha önceki şeylerinden, verilerinden alıp koyabilirlerdi aslında. Niye yapmadı bilmiyorum.
Göztepe Gençler Birliği, Kayseri Nuri Şahin. Ya bak onu koymuşlar mesela, Nuri Şahin benziyor. Nuri Şahin benziyor değil, Nuri Şahin de böyle öyle yaptı. Bana onay verdi. Çaykur Rizespor, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ı andırmaya çalışmışlar. Burak Yılmaz'ın yüzü hiç yoktu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam şeyde. FIFA'larda eski serilerinde de. O yüzden pek yine de benzetmeye, yakınlaştırmaya çalışmışlar. Şöyle göstermiş olayım. Selçuk Şahin hiç alakası yok gibi. Kaşlar niye öyle Selçuk Şahin onu da bilmiyorum. İlginç. Herhangi birine tıklayacağım. Mesela Trabzonspor'a tıkladım ben şu an. Canlı başlangıç noktaları, canlı etkinliklere geliyormuşuz burada. Burada canlı etkinliklere geliyormuşuz. Canlı etkinlikleri size göstereyim. Ben de şu an ilk defa görüyorum girip. Gördüğünüz gibi burada etkinlikler var. Size bir meydan okuma etkinlikleri var. Bunları tamamladığınızda da gördüğünüz gibi hemen benim yukarıda ödülü alabiliyorsunuz. Mesela ABD'nin Reddos'u, Napoli'nin Reddos'unu burada da göreve ödül vermiyormuş. Transfer geçme, sezon öncesi kupa kazan vesaire diyerekten şöyle gördüğünüz üzere bunları yaparsan işte ödüller alacaksın. Senin için yok. Temelde yılbaşında zirvede puan kesintisi, işte Yamal'ın dublesi aynı. Zafere giden yol. Gençlerle kazan. Jud'un dublesi. Avrupa'nın kralları ve lig zaferi diye devam ediyor. Yerelde Avrupa'nın seçkine Juventus Retos veriyormuş. Avrupa şampiyonluğu adayları varmış. Popüler'e geldiğimizde çok iyi başlangıç. Transfer geliştirme, yılbaşı zirvede. Bunlar hepsi aynı herhalde ya. Zlatan İbrahimovic varmış bu arada burada. O da gençlerle kazan. Avrupa'nın kralları, Avrupa şampiyonluğu, Alex Morgan, Jude'un dublesi diye. Ön sipariş ettiğim içinde Alex Morgan ve Zlatan İbrahimovic burada da yine varmış. Bu şekilde de görmüş olduk efendim. Ben canlı deyince canlı başlangıç noktalarına gideceğiz diye canlıya tıklamıştım. Şimdi orijinale tıklayalım. Orijinale girdiğimizde de canlı başlangıç noktalarına geçersek şayet gençler 25'te bu yoktu. 26'da getirmişler. Türkiye Ligimizin de bakın 23 Eylül 2025 6. haftasına kadar gelmiş gördüğünüz gibi oyun. Şöyle geri gittiğimizde dediğim gibi 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta, 5. hafta, 6. hafta geri gidip de oynayabiliyorsunuz. Bunu getirmişler. Bu güzel olmuş bir yandan. Hemen bir yanda Türkiye takımınızla kendi takımınıza gidip o haftada o anki gerçek durumuna göre oynayabiliyorsunuz. Ben o zamanlar İngiltere vardı, İspanya vardı, İtalya vardı, Almanya vardı, Fransa vardı, Hollanda da yoktu yanlış hatırlamıyorsam 25'te. Polonya hiç yoktu zaten, Portekiz'de yoktu, Suudi Arabistan'da yoktu, Türkiye'de yoktu. Bunları getirmişler bu şekilde gördüğünüz üzere. Çıktığımızda direkt zaten canlı başlangıç noktalarına geçiyor. Geri atıp yepyeni sezon dediğinizde normaline giriyorsunuz. Gördüğünüz üzere yeni teknik direktör oluştur, gerçek teknik direktör seç, yeni teknik direktör oluştur diyeceğim. Hemen şuradan. Bak şeyler gitmiş. Burada seçiyorduk. Teknik direktörler çıkıyordu. Teknik direktörlerden seçiyorduk. Direkt teknik direktörler kalkmış. Kadın mı geldi? Adam mı bu? Her neyse ben göstermelik olarak şöyle ilerle diyeceğim efendim. Özgün kulübümüz var. Gerçek kulüp alabiliyorsunuz. İkonlar ve kahramanlar var. Kulübünü oluştur var. Biliyorsunuz kulübünü oluşturabiliyorsunuz. Özgün kulüpte. İkonlar ve kahramanlar. İkon oyuncular vardı. Oyuncu kariyerinde ikon oyuncuları seçip oynayabiliyordunuz. 25'te getirmişlerdi. Bunu bir de teknik direktör kariyerine getirdiler. İkonlar ve kahramanlara tıkladığımızda da bana Totti'yi verdi. Herkese mi veriliyor bilmiyorum. Burada da oynadıkça size ikonları göreceksiniz. Aloe Vera'nı veriyor. Mesela Beckham, Campbell. Burası düzelecek herhalde. Daha çok ikonlar eklenecek. Hani o canlı etkinliklerden mi yoksa bir şeyleri kazandıkça mı ne? Burada açılacak. Mesela kaleci Howard varmış. Howard yoktu mesela. O büyük ihtimalle kahramanlar kısmında. Hacı, Doumbia, Dempsey, sonra Klose, Kite, Larson, Figo, Solskjaer, Shearer, Park Ji-sung, Papin, Zambrotta, Zola, Fernando Torres, İbrahimovic, Veron, Kroos, Patrick Kluivert daha doğrusu doğru düzgün okuyayım ve Totti. Totti'yi girdiğimde verdiler. Şunlar da gördüğünüz üzere
ön sipariş ettiğim için direkt açıldı ön siparişte diye düşünüyorum. Bunlar kalıcıdır inşallah diye düşünüyorum. Gitmez diye düşünüyorum. Bakalım. Kadınlarda da bu arada kadınlar açarsanız Foodie, Alex Scott mı bu? Alex Scott sanırım aynen. Smith, Alex Morgan ve Peach'in var. Morgan'ı ekleyin demişler. Morgan'ı da eklemişler. Morgan'ı ben de beğeniyorum. Bu arada birçok kişi biliyordur. Kadın futbol deyince Morgan aklına gelir. Genellikle herkes tanır onu. Alex Morgan'ı. O şeklinde Alex Morgan'ı da eklemişler bu yıl. Bence güzel olmuş. Zaten takip etmeyenler bile Alex Morgan'ı biliyordur efendim diyorum. Biraz size detaylı göstermek için olabildiğince gördüğünüz gibi anlatıyorum. Clubs var. Zaten burası aynı. 24'ten beri bu aynı. Sadece dediğim gibi arkaya video gelmiş. Sezonlar, turnuvalar, ortak sezonlar ve online dostluklar. Şöyle oyuncu kariyerine gideceğim. Hem oyuncu kariyerinde göstermek istiyorum size. Tabii ki de ayrı bir şekilde yine çekeceğim. Oynarım yine. Burada yeni canlı başlangıç noktamız ve yepyeni sezonumuz var. Mevcut kadroları kullan dediğimizde de gördüğünüz gibi yeni erkek oyuncu, yeni kadın oyuncu, gerçek oyuncu olarak oyna ve ikon oyuncu olarak oyna. İkon oyuncu olarak oyna dediğinizde her şeyde değişiyordu bu bildiğim kadarıyla. Her yeni bir squad getiriyordu her hafta. Burası değişiyordu. Yine aynı. Geçici zaten burası. Kalıcı değil gördüğünüz gibi. Geçicilerde Veron, Kluivert, Pichon ve Fernando Torres var. Kalıcıya geldiğimizde de David Beckham, Francesco Totti, İbrahimovic, Kroos, Morgan. Şimdi bazıları diyecek bazı oyuncular bende niye gözükmüyor diyorsanız da bu şeylerle alakalı. Ön sipariş ödülleriyle alakalı. Ön siparişi o tarihe kadar ön sipariş ederseniz o ödüller geliyor. Sonrasında sipariş ederseniz ödüller gelmiyor. Bundan kaynaklı büyük ihtimalle. Zaten ondan kaynaklı yani. Bu şekilde de ikonunu seçip oynayabiliyorsun. Ben gerçek oyuncu olarak oyna deyip size yüzleri göstermek istiyorum. Galatasaray'ın yüzleri. Uğurcan Çakır benzetilmeye çalışmış gördüğünüz üzere. Roland Şalai, Davinson Sanchez bu yıl Türkiye Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüzlerini getirdiler. Beşiktaş'ın da Tüpraş Stadyumunu getirdiler. Zaten Galatasaray'ın Rams Park'la Fener'in o şu anki Çoğabani stadı mevcuttu zaten. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, gayet iyi başarılı. Eren Elmalı, Torreira, Mario Lemina, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ahmet Kutucu, Yusuf Demir taramamışlar. Jakobs, Singo, Berkan, Metehan, Osimhen, Sara, Arda Ünya'yı da taramışlar. Mario Icardi. Icardi'nin saçını bir türlü sarı yapmıyorlar. Günay Güvenç. Günay'ı da taramamışlar. Günay'ın işi mi vardı neydi artık bilmiyorum. Kaan Ayhan. İlkay. İlkay'ın saçlar bayağı bir kabarmış. Gökdeniz Kürpüz. Kazımcan Karataş. Bunu da taramışlar mı? Benziyor birbirine de. Bu Batuhan Şener'i taramamışlar. Hemen Fenerbahçe'ye geliyoruz. Ederson. Mert Müldür. Çağlar Söyüncü. Milan Skriniar. Archie Brown. Edson Alvarez, Fred, Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, John Duran, Levent Mercan, Osterwolde, Nene, sonrasında İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, En-Nesyri, İrfan Can Kahveci, Ehri Bayatlı, Asensio, Bartu Elmas, Bartu taramışlar mı bilmiyorum. Benzetmeye de çalışmışlar ve Tarık zaten tanınmamış. Bekao, Emre Mor, Yiğit Efe. Emre Mor'un zaten Borussia Dortmund zamandan beri yüzü vardı. Aynı yüzü kullanmışlardır diye düşünüyorum. Yiğit Efe Demir. Şöyle hemen buralara geleceğim. Yabancıların belki yapmışlar. Mesela Gırbiç'i yapmışlar mesela. Burada Karagümrük'te Daniel Johnson. Bunlar yabancılar da vardı. Türkleri pek yapmamışlardır. Bu adam sanki yapmışlar gibi hissediyorum ama yok. Default yüzü. Şöyle. Fatih Karagümrük. Geri gidince göstermiş olayım. Anadolu kulüplerinde yüzlerini göstermiş olayım. Anadolu kulüplerinin tabi yüzleri yoktur. Dediğim gibi yabancılar sadece yüzleri vardır. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay da mesela vardı. Kaç şeydir. Mesela Hallak bunları benzetmeye çalışmışlar. Umut Meraş uğraşmışlar. Şöyle Emrah Baba hiç değil. Hiç alakası yok Emrah Baba'nın. Şöyle
göstermiş olayım. Can Yılmaz. Can Yılmaz da bizim şeydeydi ya. Transfer oldu. O yüzden yüzünü taramışlar. Galatasaray'da olduğu için taranmış şekilde gördüğünüz gibi. O zamanlar taranırken Galatasaray'da olduğu için o şekilde burada yüzü yapılmış. Çaykur Rizespor'a geçiyorum. Geri geri giderek tüm kulüplerimize bakalım yüzlerine. Bir de Avrupa'da Kenan Yıldız'a bakalım. Arda Güler'e de bakarız. Alanyaspor. Makuta şey gibi yüzü, adamın yüzü benzemiş mi ya? Biraz benzetmişler de adam biraz böyle kabile reisi gibi duruyor. Bak bunun yüzü niye şiş? Bayağı bir şiş. Yüzü şiş. Elia'nın. Yüzler yapılmış mı bilmiyorum. Güven Yalçın. Ya benzetilmiş en azından. Hani benzetmeye çalışmışlar bazılarının da. Yüzleri yapılmamış. Gerçi daha ben diyorum ya şunlar gelir mi bunlar gelir mi diyorum da alakası yok. Alttaki lig daha gelmez. Daha yüzler yapılmıyor. Altta daha bunların yüzleri olacak da her yıl. Yüzler getirecekler de öyle anca. Mert Günok, Svensson. Svensson'u andırmışlar biraz. Paulsson'un vardı o da Kay. Arasında Jurasek, Endidi. Sadece Endi'nin var. Orkun'un da vardı. Sernin de var yüzü. Rashica. Kartal andırıyor la sanki biraz. Elbilal Toure kendisinde Mustafa Hekimoğlu. Yani andırmışlar en azından. Gökhan Saz da mesela. Zaten Avrupa'dan gelenlerin yüzleri yapılmıştır haliyle. Onlar varlar. Diğerlerini de benzetmeye çalışıyor. Ersin Destanoğlu benziyor. Yüz taraması yapılmış mı Ersin'e? Yoksa benzetilmeye mi çalışmış? Benzetilmeye de çalışmış olabilir. Ama çok tombul la. Bunun kafalar niye bu kadar tombul bilmiyorum. Cengiz Ünder, Necip Uysal. İşte Necip Uysal'la alakası yok. Salih Uçan, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz. Zaten o şeyde oynadı. Taylan, Bulut. Şöyle gidelim Antalyaspor'da teker teker şöyle göstermiş olayım. Video uzun olacak çünkü baya bir detay girdiğim için, uzun uzun incelemesini yaptığım için göstermiş olacağım. Bir kısa da Türkçe spikeri duyalım diye bir maç oynar. Trabzonspor Onana zaten Manchester United'de olduğu için yüzü yapılır. Pina, Savic zaten vardı. Batagov, Mustafa Eskellaç, Jaka Folcarelli, Okay Yokuşlu, Visca, Cihan Çanak, Olayık be. Ona hiç benzememiş hocam sanki. Sakallardan dolayı mı benzetemedim bilmiyorum. Benzememiş yani. Bunny'e benziyor gibi. Yani Muçi de andırıyor gibi sanki. Muçi de fena değildi ya. Yine de başarılı olmuş yani şeyler var ya. Benzetilmeye çalışmaları yine başarılı olmuş. Ozan Tufan'ın da yüzü vardı eskilerde yanlış hatırlamıyorsam. Onu da hani gelip koyabilirdiniz. Burada benzetilmiş Ozan Tufan ama onu yani koyabilirdiniz de. Okan Koçuk. Okan andırıyor. Yine de andırmaya çalışmışlar ya. Yine de hiç benzetilmemesi çalışmasından daha iyidir. Default yüzlere göre. Eyüp Aydın'ın da yüzü taratıldıydı bu arada. Buraya geldi. O yüzden tabii ki de mevcut. Şöyle bir de dediğim gibi yabancıların yüzleri yapılmıştır. Türklerin çok yüzleri yapılmamıştır. Benzetilmeye çalışmış zaten. Bazıları benzesin, bazılarının hiçbir alakası yok. Şöyle Konya'ya gel. Muleka. Şöyle göstermiş olayım. Yani ben diyorum ya Trendyol birincilikte gelir mi diye ama yüzleri daha yüzler gelmeden daha geleceğini zannetmiyorum. Bayağı yıllar sonra gelirse gelir. Artık belki de bilmiyorum. Gelmeyebilir. Hiçbir fikrim yok. Getirmeye çalışırlarsa şayet yıllar sonra gelir diye düşünüyorum. Bayağı bir yıllar sonra gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Şöyle incelemiş oluyoruz teker teker. Hızlı mı gittim? Evet, Kayseri, Kasımpaşa,
Başakşehir. Şu aşağıya giderken yanlış gittim herhalde. Hı. Tamam. Göztepe. Gençler Birliği. Gaziantep. Zaten Galatasaray'da görmüş olduk. Böylelikle size tüm detaylarını göstermiş oldum. Dedim kariyer videosu falan çektiğimde o zaman orada daha detaylı görürüz. Şu an girmeyeceğim. Hemen bir Santra'ya gireceğim ve Santra'dan da direkt Türkçe spikeri duyalım diye bakacağım. Ben sesimi kısacağım hatta Türkçe spikerde. Ben konuşmayayım, daha mantıklı diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu olduğu için Beşiktaş'ı seçeceğim ben. Beşiktaş'a şu formayı giydireceğim. Fener'de şunu giysin. Maçı başlat diyelim. Burada susuyorum artık. Maç için heyecan dorukta. Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Stadyumunda görmüş olacağız böylelikle. Kısa bir oynayalım. Türkçe spikeri duyalım. İncisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Bilerek topu çevirdim, hani giriş seslerini duyalım. İlk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf En-Nesyri var. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Öne geçmek için şut şansı. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Yakında kullanmayı tercih etti. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleci topu yumrukluyor. Topla birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Kaleyi bulabilir. Kaleci bu şut karşısında hiç zorlanmıyor. Skriniar. Fred topun kontrolünü kaybediyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ndidi. Çerni. Pozisyon orta için ideal. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Mert Müldür. Mert Müldür.
Edson Alvarez. Skriniar. Edson Alvarez. Fenerbahçe topu kaybetti. Çerni. Ve top çizginin dışında. Beşiktaş taç atışıyla başlayacak. Zamanında davrandı ve pası kesti. Çok doğru pozisyon aldı. Edson Alvarez. Etkili bir pas olabilir. Kaleye doğru. Kaleci gelen şutu iyi takip ediyor ve kurtarışını yapıyor. Bilerek gol yiyelim. Düzeyi epey düşük bir karşılaşma oluyor. Takımlar özellikle kale önünde pek tehlike yaratamıyor. Bu topa vurursa gol gelebilir. Gol! Fenerbahçe ezeli rakibine karşı ilk golü atarak öne geçiyor. Sarı lacivertli deplasman tribünü ayakta. Evet, hemen golün tekrarına bakalım. Kaleci adeta topu rakibine ikram ediyor. Ve o da bu ikramı geri çevirmiyor. Evet, genel itibariyle duymak için de birazcık oynadım. Türkçe spikerde bu şekilde. Türkçe spikerle ilgili hani yorumları var. İşte çok yapay zeka gibi duruyorlar. Çok donuk gibi duruyorlar. Tabii ki de siz düşünüyorsunuz. Hani gerçek maçtaki spikeri düşünüyorsunuz. Bu şekilde olmaz. Hiçbir oyunda hiçbir dildeki spiker bunu gerçekleştiremez. Ne İngilizcesi, ne Türkçesi, ne Almancası, ne Fransızcası, ne Arapçası. Yani aklınıza gelebilecek oyunlardaki dil spikerlerin hiçbiri bunu yapamaz. Niye yapamaz? Bu binlerce, kaç binlerce artık bilmiyorum, ses dosyasından oluşan bir oyun ve haliyle mesela siz maça başladınız, gol attınız. Spikerler daha tanıtımı anlatırken, o ara o kod girdiği için onlar o spiker sesi kendini tanıtırken, ses duyulurken siz gol attığınızda bir anda gole geçebiliyor. Anlık değişimde mesela sözü kesiliyor ve geçebiliyor. Hani bir anda bekleyemezsiniz. O hızlandı, şöyle yaptı, böyle etti falan filan. Kod ne gelirse, oyun içindeki kod ne gelirse o şekilde onu seslendirmiş oluyorlar. İlk çıktıklarında oyuncu isimlerini seslendirmiyor demişlerdi. Oyuncu isim sesle tabii ki de olacak ki duyuyorsunuz zaten oyuncu isimlerini de. Zaten bu spikerler de şöyle bir açıklama yaptı. Bizleri hani bir oyuna ya da bir ekrana bakıp maçı anlatmadık. Sadece bizde metinler vardı. Kendi duygumuzu katarak bunu anlatmaya çalıştık dedi. Binlerce ses kaydı yaptık dedi. Ve tabii ki de aynı ses tonunu tutturmak da çok zor. Aynı şekilde ses tonunu yapmak çok zor demişlerdi. Çok büyük emek var demişlerdi. Gayet de doğal. Çok büyük bir emek var tabii ki de. Bence Türkçe spiker yeterli. Tabii siz mesela golde biraz daha böyle daha ses, mesela gol diye böyle bir ses çıksaydı daha iyi olabilirmiş tabii ki de. Daha böyle hani heyecanlandıracak bir ses tonu olsaydı daha iyi olabilir tabii ki de, ama dediğim gibi aynı ses tonunda tutturmaları için aynı ses tonundan yapmışlar. Bence yeterince başarılı olmuşlar. Buradan emeği geçen Özkan Öztürk ve Ertem Şener'e emeklerine sağlık diyorum. Yani gerçek maç anlatımı olmaz gençler. O anki kod ne gelirse o anki onu söyler. Bu oyun içinde olan bir şey. Gerçek maçta kıyaslayamazsınız. Hiçbir oyunda bunu yapamaz zaten. Ben mesela düz anlatırım, şu olmuştur, bu olmuştur, ama mesela gördüğümü anlatıyorum, canlı reaksiyon. Ama bunlar daha önceden ses kayıtları olduğu için mesela ben derim işte top uçtu gitti. O ses kaydı olduğu için top çıktı gitti. Bunu söyler hep mesela. Aynı canlı reaksiyonu tutturamazsınız gençler. Bunu da söylemiş olayım diyorum ve burada yavaş yavaş artık videomu sonlandırayım. Santral'de maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Türkçe spikerde FIFA'da daha fazla ses dosyası olduğu için birden çok versiyonlu
ses duyacaksınız. Golün bile kaç tane versiyonu var. O şekilde duyacaksınız. Bu şekilde olacak. Hani versiyonunu mesela golün mesela gol diyecek, bazısında gol attı gol gibi mesela atıyorum, böyle 3-5 tane farklı şekilde söylenmiş şekilde ses tonu var. Daha fazla ses duyacaksınız. Daha fazla böyle hani anlatım duyacaksınız. PES'e göre, futbola göre ses dosyaları, spikeri daha fazla FIFA'da, FC'de daha fazla olduğu için genellikle aynı şeyi, tekrarı çok az duyarsınız. Farklı farklı şeyler duyacaksınız ve hani yıllardır kulaklarımızda İngiliz spiker duyduğumuz için İngilizce spiker haliyle daha şey anlatıyor gibi geliyor ama İngiliz spiker de aynı anlatıyor gençler. Türkçe spiker de aynı anlatıyor. Hiçbir farklılık yok. Sadece o işte kulak ses yanılgısı. Yıllardır duyduğumuzun yanılgısı. O yüzden yavaş yavaş da bence Türkçe spiker oynaya da alışacaksınız diye düşünüyorum. Hiçbir değişiklik yok. Dediğim gibi her şey Türkçe spikerde de tamı tamına yapılmış durumda. Tüm seslendirme sayısı ne kadar fazlaysa diğer dillerde, aynı şekilde Türkçe spikerde de aynı sayıda. Yani hiçbir şekilde kısma, eksik söylenme yok. Bunu da altını çizmek istiyorum. Türkçe spikerde mesela atıyorum Anadolu oyuncusunun bir tanesinin ismini söyleyememiş olabilir. Bu oyunun içindeki seslendirmede o oyuncunun ismi olmadığı içindir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Hani bu niye bunu söylemiyor? Türkçe spiker değil mi kardeşim diyorsunuz mesela. Mesela o seslendirme oyunun içinde yok. Ona seslendirme olmuş. O oyuncuya seslendirme yapılmamış. Oyuncunun seslendirmesi yoksa bunlar da fazladan ses dosyası ekleyemeyecekleri için o oyuncuyu söyleyemiyor Türkçe spiker. Bunun da böyle bir size genel açıklamasını yapmış olayım. Son olarak Santra'da da zaten size göstereyim. Aynılar. FC25'te de aynı. Rush, özel kurallar, gizem top, sahanın kralı, kuralsız, kafa vuruşu, voleler, mücadele, uzak mesafe, ilk ulaşan. UEFA Şampiyonlar Ligi var. Women's Şampiyonlar Ligi var kadınların. Sonrasında CONMEBOL Libertadores ve kupa finalleri var gördüğünüz üzere. İç saha deplasman ve serinin galibi diyerekten de bu şekilde var. Aynı, burası değişmemiş şekilde. Zaten oyunda çok bir değişiklik yok. Sadece biraz daha seri olmuş oyun. Biraz daha böyle hantallı kalkmış. Yeni transferler, yeni kadrolar, yeni formalar falan, yeni sezon falan var. Birkaç tane de özellikler var. İşte kariyerde, sonra Ultimate Team'de falan vesaire. Ben onları da çektikçe size ulaştırmaya çalışıyorum. Çok uzun bir video oldu çünkü size detaylı şekilde anlatmak istedim. Detaylı şekilde oyununuzu görmenizi istedim. Benlik bu kadar. FC26'da ben kariyer açtığımda da kariyer videolarını çekip size göstereyim. En baştan bakın böyle böyle durumlar gelmiş diyerekten. Farklı farklı içeriklerde de yine devam ederiz. FC25'te de çekmeye devam edeceğim. Atlikler olsun, o bu olsun çekerim. FC26'da da çıktığı için FC26'da da son gaz devam edeceğiz. Mobilinden de belki FC26 mobilleri veya eFootball mobilde çekebilirim veya bilmiyorum başka mobillerde de, mobil oyunları da çekebilirim. Olabildiğince kanala futbol içerikleri üretmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bay bay.